Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu nefis el açması börekleri yapacağız. Gördüğünüz gibi tel tel dökülüyor. Muhteşem oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve tuzumuzu eritelim. Üzerine 5 su bardağı un kullanıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Soğuk suyla yoğurmayalım hamurumuzu. Ilık suyla yoğuralım. Açımı daha kolay oluyor. 2 paket kabartma tozumuzu ilave edelim. Ve karıştıralım. Elimizle yoğurmaya başlayalım. Toplamda dediğim gibi 5 su bardağı un kullandım. Hamurumuz gayet yumuşak bir hamur olacak. Ama elimize yapışmayacak. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. İyice yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Şimdi hamurumuzun üzerine mutfak beziyle örtüyorum ve yarım saat dinlenmesi için bekliyorum. Hamurumuz dinlendi. Bakın iyice yumuşamış. Ama elimize yapışmıyor tabii ki. Açmak için nişasta ile un karışımı kullanacağım. 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı un. Tezgahımızın üzerine karışımımızdan alıyorum. Hamurumuz tezgahımıza yapışmasın diye. Ve küçük küçük bezeleri ayırıyorum. Cevizden biraz büyük bezeler hazırlayalım. Bir tepsimizin içerisine nişastalı unlu karışımımızdan serpiştirelim ve bezelerimizi tepsimize dizelim. Bütün bezelerimi hazırladım. Şimdi temiz bir bezle üzerine örtüyorum ve kenara kaldırıyorum. Diğer tepsimi açmaya başlıyorum. Nişastalı unlu karışımımdan bezelerimin altına üstüne serpiştiriyorum ve bir merdane yardımıyla bir tabak boyunda açıyorum. Bakın bu büyüklük yeterli. Bu şekilde üst üste diziyorum. Merdane ile açtığımız için hamurumuz daha hızlı bir şekilde açılıyor. Zaten yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Açarken nişasta kullanmamızdaki amaç, nişasta kullandığımızda böreklerimiz kıyır kıyır oluyor. O yüzden unla nişastayı karışık olarak kullanıyoruz. Bütün hamurlarımızı üst üste açtım. Bakın bu şekilde hazırlar. Böreklerimizin arasına sürmek için 100 gram margarin veya tereyağımızı eritelim. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekleyelim ve ılıtalım. Soğuk olmasın yağımız, ılık olursa yufkalarımız daha güzel açılıyor. Bu şekilde tabağımızın içerisine açmış olduğumuz hamurlarımızı alalım. Bir fırça yardımıyla hamurlarımızın her yerini yağlayalım. Ve diğer hamurumuzu da üzerine serelim. Tekrardan yağlayalım. Bütün hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi yapalım. Bir tabakta üst üste dizmek bazen zor olabiliyor. Ben 2 tabağa böleceğim. 2 tabağa bölmüş şekilde hazırladım.
Şimdi patatesli iç harcım hazır. Daha önce hazırlamıştım. İsterseniz ıspanaklı, isterseniz peynirli, isterseniz kıymalı, neli isterseniz yapabilirsiniz. Bu böreğe çok yakışıyor. Hamurumun bir tanesini tezgahımın üzerine aldım. Bakın elimle çok kolay bir şekilde nasıl incecik açılıyor. Muhteşem incelikte. İç harcımın bir kenarından başlayıp koyuyorum. Ve rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra kol böreği gibi bir ucundan başlayarak bu şekilde hazırladım. İkinciyi de size göstereyim. Bakın hepsi incecik açılıyor. Çok da kolay açılıyor gördüğünüz gibi. Tekrardan iç harcını ekliyorum. Bu şekilde sarıyorum. Bakın tek tek yemesi çok kolay, sunumu çok kolay oluyor bu şekilde yaparsanız. Bütün hamurlarımı bu şekilde tek tek açıyorum. İlk başta biraz büyütürken merdane kullandım. Daha sonra ne merdane ne oklava kullanmamıza gerek yok. Elimizle çok kolay bir şekilde açıyoruz. Bütün böreklerimi bu şekilde açıyorum. Böreklerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize dizelim. Tepsimize dizmiş olduğumuz böreklerimizin üzerine eritmiş olduğumuz yağdan sürelim. 250 derece fırında 35 dakika kadar böreklerimizi pişirelim. Diğer hazırlamış olduğum böreklerimi de derin bir kabımın içerisine yerleştirdim. Yapışmasın diye aralarına streç film serdim. Bu şekilde dondurucuda saklayalım. Böreklerim fırından çıktılar. Bakın nasıl tel tel oldu. Muhteşem bir börek oldu. Yemesi, tadı, lezzeti çok güzel. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.